Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu güzel çantayı yapacağız. Şöyle neresinden göstereyim bilemiyorum. Gerçekten o kadar güzel bir formu tarzı var ki çok böyle alışılmışın dışında. Bakın, yandan duruşu bu şekilde olacak taktığınızda kolunuzda. Böyle görenler bu şekilde görecekler. Görüyorsunuz, arkası önü aynı. Bu çantamızın çok değişik bir tabanı var. Bakın, hemen şöyle göstermek istiyorum. Tabanımız tam olarak burası. Şöyle, yani aslında şu alttaki sivri gelen kısım tam tabana denk gelmiş oluyor. Gerçekten çok güzel, çok tarz, renkleriyle, duruşuyla efsane güzel oldu. Ben çok sevdim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Çok ideal bir ölçüde. Boyu posu çok güzel oldu. Çok derin bir iç hacmi var. Normalde şuraya şuradan sadece bir çıt çıt takmanız yeterli. Bakın, ben şu an iğneyle tutturdum. Henüz çıt çıtını takamadım. Çünkü ben astarını henüz çalışmadım. Astarla ilgili de gerekli detaylı bilgileri videonun içinde veriyorum. Astarını dikemediğim için çıt çıtını da dikemedim. Astarladıktan sonra buraya bir tane ne yapacağım? Çıt çıt hazırlayacağım. Şöyle hemen içini de göstereyim sizlere. İğnesini açalım. Bakın, görüyorsunuz. Oldukça geniş iç hacimli. Çok güzel. Yani şöyle tabanın içten bile görünüşü hakikaten şahane. Örnekleri oturtması da çok kolay. Çünkü biliyorsunuz, şöyle gördüğünüz üzere 2 tane büyük motifimiz olduğu için bu çantada toplamda 16 tane motifimiz var. İkisi büyük, 14 tanesi küçük olmak üzere. Yine bir 16 motifli çanta benden. Neden bilmiyorum, hep 16 motife gidiyor elim. Farkına bile varmıyorum aslında, ama bittiğinde saydığımda bakıyorum ve sonuç yine 16. Ben çok beğendim. Umarım siz de çok beğenmişsinizdir. Hadi şimdi hemen şöyle bir ölçü detaylarıyla, ip detaylarıyla devam edelim. Evet, şimdi hemen size ne kadar ip kullandım onlardan bahsetmek istiyorum. Tabii ki de yani böyle yakın ölçü vermeye çalışıyorum. Tutup da böyle gramı gramına aynı olmayabilir. Çünkü 100 gramlık bobinler üzerinden hesaplama yaptım. Şimdi açık yeşilden 40 gram kullanmışım. Koyu yeşilden 60 gram kullanmışım. Şu görmüş olduğunuz kremden 30 gram kullanmışım. Yine bir 35 gram da şu kahveden kullanmışım. Toplamda 215 gram da şu görmüş olduğunuz hasır renginden kullanmışım. Yani bilginiz olsun. Toplamda çantamız 378,7 gram. Yani 380 gram desek yeridir. 380 gram diyebiliriz ortalama olarak çantamıza. Gerçekten hafif ve çok kullanışlı bir çanta elde etmiş olduk. Şimdi bunun ölçüsünü nasıl vereceğim ben de bilmiyorum. Gerçekten çok değişik bir formu var çünkü. Şöyle bir tepeden bir bakalım. Şimdi şuradan vereyim. Şu kol başlangıcından. Şuradan tabana kadar verdiğimde 41 santim çıkıyor. Bakın, şöyle taban ortasına kadar. Şu orta noktadan verecek olursam o zaman da 35 santim çıkıyor. Görmüş olduğunuz gibi. Enine bakacak olursak şimdi nasıl vereceğiz? Şöyle gitmemiz lazım. Gerçekten bu çanta biraz değişik yani. Evet, ortalama bir 50 santimde genişliğimiz var. Yani şöyle bir yan ortadan diğer yan ortaya gittiğimizde de 50 santim bir enimiz var. Ama şu kısım dar olduğu için asla öyle gözükmüyor. Bakın, şurayı ölçelim. Şurası 35 santim olduğu için kesinlikle öyle çok büyük bir şekilde durmuyor. Kullanışlı bir çanta oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Hala kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olup yorumlarınıza, beğenilerinize bana destek olursanız çok çok mutlu olurum. Bu güzel çantayı hype skoruyla desteklemeyi unutmayın. Daha çok kişinin önüne çıkması, emeklerimizin karşılığını almamız, moralimiz, motivasyonumuz, yeni video çekme isteğimiz açısından gerçekten çok önemli. Evet, şimdi motiflerimiz hazır. Bir bakalım. Bakın, görüyorsunuz 2 tane büyük motif hazırladım. Ve toplamda 14 tane de küçük motifim var. Şu şekilde görüyorsunuz. Hiçbirini ütülemedim henüz. Ütülerini yapmadım. Birleştirdikten sonra ütüsünü yapacağız. Şimdi hemen bakalım, hatırlayalım ne yaptık. Gördüğünüz gibi kahverengi, işte krem 5 diyebilirsiniz buna.
krem rengi, sonra çağla yeşili diyebiliriz buna. Bu da daha koyu ördek başı yeşil gibi bir yeşilimiz var. Sonrasında da klasik ana merkezde, yani bütün çerçevelerde kullandığımız hasır rengimiz, kese kağıdı rengimiz mevcut. 1, 2, 3, 4, 5 sıradan oluşuyor. Büyük motife geldiğimizde ise yine bakın, bu sefer hasırı her aralığa koyduk. Kahve hasır, krem hasır, çağla hasır, yeşil hasır, kahve hasır, hasır. Hasırı son 2 sırada tekrar çift olarak koyduk ki bu da geldiğinde böyle belirgin bir kalın bir hasır hat oluşabilsin örnekler arasında diye. Şimdi toplamda kaç sıra ördük buna bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sıra ördük. Şimdi motiflerimin hemen büyüklüklerini de sizlere söylemek istiyorum. Büyük motiflerim bakın 25 santim. Şu görmüş olduğunuz küçük motiflerim ise 12 santim olmuş. İpim Koreka 100 gramlık, bakın şu şekilde 200 metre, yani oldukça bereketli ipler. Hani büyük bir çanta yaptık ama ona rağmen ne kadar 300, toplamda ortalama 380 gram kadar bir ipimiz gitti. Tekrardan hatırlatıyorum. 40 gram bundan kullandım. 60 gram bundan kullandım. 30 gram krem kullandım ve yaklaşık 35 gram da kahveden kullandım. Gördüğünüz gibi bir 215-220 gram civarı da bu görmüş olduğunuz hasır renginden kullandım. Şimdi hemen motifin nasıl yapıldığını göstereceğim. Şimdi ilk olarak küçük motifi öğreteceğim. Zaten büyük motif onun aynısı. Tek fark ne burada? Aralarındaki tek fark ne? Renklerin dizilişi. Onu da zaten detaylı bir şekilde verdim. Oradan bakarak sırasıyla renklerinizi yerleştirebilirsiniz diyorum. Hemen ne yapıyorum? Şöyle dolağım alayım şuraya. Kahverengiyi takarak başlıyorum. Şimdi merkezlerimiz hep kahve. Ben bu şekilde bir renk dizilimi yaptım. Sizler dilediğiniz renk dizilimini yapabilirsiniz. İsterseniz daha açık renklerle, daha cıvıl cıvıl, daha pembeler, maviler, bambaşka bir çantada tasarlayabilirsiniz. Önemli olan renkleri nasıl şekilde yerleştireceğiniz, bu size kalmış. Geliyorum şimdi. Bakın şu orta parmağımın üzerine şu şekilde bir çarpı yapıyorum. Yaptım çarpıyı. Baş parmağımla tutuyorum bunu. Bırakmıyorum. Sonra alttan giriyorum. Bakın tığımın başı altta. Görüyorsunuz. Sadece şunu çengelime takıyorum. Çıkarttım. Bakın döndürdüm. Ve bunu hemen zincirle sıkıştırıyorum. İşte bu kadar. Sihirli halkamız hazır. Şimdi örerken bunu şu görmüş olduğunuz ip ile birlikte şu halkayı birlikte örüyorum ki bu ip bir tur daha içinde dolansın. Daha sağlam bir sihirli halka elde edebilelim. Şimdi ben zincir görüntüsünden çok hoşlanmadığım için zincir yapmayı pek tercih etmiyorum. Onun yerine tığımı doladım. Döndürdüm. Bakın parmağımı bırakmıyorum. Bunu burada ne yaptım? Tutuyorum. Döndürdüm. Tığıma ipimi geçirdim. Arasından bakın. Sonrasında yine normal ikisini birden çıkarttım ve bir trabzan görüntüsü elde etmiş oldum. Girdim. 1, 2. Yine 1, 2. Hanım dilendi, bey beğendi modelini yapıyoruz aslında ama bunun dörtlüsünü yapıyoruz. 4 tane. Şimdi araya 1, 2 tane zincir çekiyoruz köşe için. Tekrardan 4 tane. Gerçekten o kadar hızlı ilerliyor ki zaten motifleri çok seri bir şekilde yapacaksınız. 14 tane küçük motif yapıyoruz. 2 tane de büyük motif yapıyoruz. Bir, iki, üç ve 4. Yine araya 1, 2 tane zincir döndüm. Sonuncu 1, 2, biraz çekelim artık. 3 ve 4.
Şimdi güzelce sıkıştırıyoruz. Şimdi 2 tane zincirimi çekiyorum ve artık ipimi bu noktada kesiyorum. Renk değiştirdiğimizde bakın bu şekilde ilerliyoruz. Renk değiştirmeyecek olduğumuz zamanlarda tek renk hanım dilendilerde farklı ilerliyoruz. Renk değiştirdiklerimizde bu şekilde ilerliyoruz. Şimdi burada ne yapıyorum? Bakın sağlam bir bitiriş yapmak için şuradan bakın ilk değil ikinci trabzandan girdim tepesinden. Sonrasında bakın burada şu zincirimizin göbeğinden çıkmış ya ipimiz. Bakın şuradan göbekten çıkıyor. Dönüp dolaşıp aynı göbekten içeriye girmesi lazım. Bu şekilde aynı göbekten içeriye girecek. Evet. Şimdi ben bunu hem daha sağlamlaştırmak hem de şuradaki görüntüyü daha da düzgünleştirmek istiyorum. Bakın bunun bir tepesi vardı ya. O açıdan giriyorum. Şuradaki ilk trabzan benzeri yaptığım yapı var ya. Onun bakın şu tepesinden giriyorum. Arkasıyla beraber. Bakın şu onun da üstünde bir V var ya. Onun ikisinden birden giriyorum. Ve şimdi bakın şu yapmış olduğum zincir benzeri o tepedeki ilmek kaydırma yaptık. İğnemizle yaptığımız. Onun altından tekrar ipimi arkaya çekiyorum. İşte bu kadar. Bakın buraya onu güzelce sabitlemiş oldum o ipi. Hiçbir şekilde çözülmez. Şimdi ben rafya ile çalışıyorum. Bu kadar detaylı bunu gizlememe gerek var mı? Aslında yok. Çünkü rafya çok kaygan bir ip değil. Ama siz ola ki başka iple çalıştığınızda, daha kaygan bir iple çalıştığınızda da çözülmeyi önlemek adına buna dikkat edebilirsiniz. Şimdi hangi renkteyiz? Şimdi krem rengimizdeyiz. Krem rengi, bunu çıkartıyoruz. Krem rengimizi takıyoruz. Evet. Şimdi ikinci sıradayız. Şimdi bu ipi bu tarafa doğru yatırıp tam buradan başlayacağım. Bakın geçirdim alttan. Bir zincir çektim. Şimdi bu ipi alıyorum. Şöyle bir döndürüyorum. Bunu buraya sıkıştırmış oluyorum. Yine uzattım. Kıvırdım. Yine aradan geçirdim. Şu ilk trabzan benzeri yapımı yaptım. Şimdi burada şu ipin üzerine örüyorum. 2 3 ve 4. Bakın 4'ü yaptım. Kalan 4'ü dönüşte yapacağım. O yüzden geçiyorum diğer köşeye. 1 2 3 ve 4. Bakın 4 tane yaptık. Araya yine aynı şekilde 2 zincir. Geldim aynı boşluğun içine. Şimdi bir 4 daha yapacağım. 2. Şimdi şöyle sorular çok fazla geliyor. Farklı markalar olabiliyor elinizde. Farklı kalınlıklar olabiliyor. Kullanabilir misiniz? Elbette. Bakın ben şu an aynı markayı kullanmış olmama rağmen farklı renklerinin kalınlıkları farklı. Yani her renkte farklı bir kalınlık mevcut. Bu örneklerde hiç sıkıntı olmaz. Bakın 2 zincir çektim. Aynı boşluğa devam ediyorum. 3 ve 4. Geldim diğer köşeye. 1 2 3 4 2 zincir. Yine köşe. Bakın köşedeyiz. Aynı köşeye bir 4 tane daha yapıyorum.
Şimdi geldim artık bu köşeye. Şu 4 taneyi de bakın bu ipin üzerine yapıyorum ki bu ipi sonra keseceğim. 1 2 3 ve 4. Yine 1 2 zincir çektim. İpimi kestim. Yine aynı şekilde şimdi gizleyeceğim. Şöyle bir elimle düzelteyim. Bakın görüyorsunuz. Çok güzel bir formu var. Bakın biraz önce anlatmıştım. Aynı şekilde zincirin göbeğinden giriyorum. Çektim. Şimdi bakın görüyorsunuz. Biraz sonra çünkü motifleri birleştirirken bunları kullanacağız. O yüzden bunlar bizim için önemli. Arttırma olmaması için bir sonraki motife geçiyoruz ki bu ilmek, buradaki oluşturduğumuz ilmek bunun tepesi olsun. Şimdi yine aynı şekilde bakın alttaki trabzanın tepesi boşta kalmasın diye arkadan öne doğru çektim ipi. Sonra yine bu zincirin altından arkaya gidiyorum. Evet. Bakın görüyorsunuz. Hem trabzanımız düzgün bir görüntüye kavuştu. Tepesi bağlanmış oldu. Hem de bu ipimizi iyice sağlamlamış olduk. Üzerinde bakın ördüğümüzde de bitiyor. Kastettiğim şey şu. Bunları artık rahatlıkla kesebiliriz. Ben en son kesip geçiyorum hepsini. Şimdi sıra kimde? Sıra açık yeşilde. Yani ben olsam bunu Çağla Yeşili ismini takardım. Tam Çağla Yeşili. Çok güzel bir rengi var. Yine bakın ipin olduğu yerdeyim. Üstüne örüyorum ve böylelikle bunu gizlemiş oluyorum. Bir tane ilmek yaptım. Bakın ipi buradan dolandırdım. Uzattım ilmeğimi. Döndürdüm. Aradan geçirdim ve ilk trabzanımı yaptım. Şimdi üstüne örerek gidiyorum. 2 3 ve 4. Geldim. Bakın bir sonraki her bulduğum boşluğa burada dörtlü trabzan grubunu yapıyorum. 2 3 ve 4. Şimdi geldim köşeye. 1 2 3 ve 4. 1 2 zincir. Dönüyorum. Aynı boşluğa tekrar. Köşelerde hep aynı işlemi tekrarlıyorum. 4 trabzan, 2 zincir, 4 trabzan. 3 ve 4. Evet, bakın köşeyi hallettim. Şimdi geldim. Bakın ortada bu boşluğa 1 2 3 ve 4. Şimdi buraya da aynı şekilde 4 trabzan, 2 zincir, 4 trabzan. Şu araya 4 trabzan. Bu köşe olduğu için yine 4 trabzan, 2 zincir, 4 trabzan. Buraya 4 trabzan. Yine dönüp dolaşıp geleyim. Şuraya gelelim. Burayı tekrardan göstereyim. Evet geldim. Şimdi artık son. Bakın yarısını yapmıştık. Şimdi kalan yarısını tamamlıyoruz. 1 2 3 ve 4. Araya 1 2 tane zincir kestim. Gittim ikinci trabzanın tepesinden girdim. Buradaki ipin çıktığı zincir gövdesinden geçtim arkaya. Buradan
Şu son trabzanın tepesine girdim. Ve yine bu ipi de güzelce çektim arkaya şimdi. Bu aynı yöntemle devam edeceğiz sürekli. Bu istediğimiz kadar yukarı çıksın. Böyle devam edecek. Bakın göbeğimiz çözülmeye başlandı. Şimdi ne olacak? Meltem Hanım böyle bir durumda karşılaştık. İpimiz koptu. Ve bakın bu şekilde çözülüyor. Şimdi bunu ne yapacağız? Boşa mı gitti emeğimiz? Hayır, boşa gitmedi. Yapacağımız şeyi hemen göstereceğim size. Bakın iğnemi alıyorum. Başlıyorum geçmeye. Şu gövde noktasından bu iğneyle de zorlanıyorum. Bakın şimdi. Bu da size örnek olmuş olsun. Ola ki göbekleriniz hani bazen oluyor. Özellikle kağıt ipte çok fazla olur. Göbekte kopma falan. Ne yapacaksınız? Boşa mı gidecek? Hayır. Bakın bu şekilde komple döndük. Evet. Şimdi devam ediyorum yoluma. Bakın buradan başladım. Böyle geldim ya. Yetmez diyorum ve yoluma devam ediyorum. Ama siz dilerseniz bunu bağlayıp da devam da ettirebilirsiniz. Ben bağlamıyorum düğüm olmasın diye. Bakın yoluma devam ediyorum. Bakın görüyorsunuz değil mi? Nasıl sıkıştırabildik. Bakın devam ediyorum. Bunu böyle istediğiniz kadar dönebilirsiniz göbekte. Bakın tekrar. Evet. Gördüğünüz gibi kurtardık. Artık bunu kesebilirim. Yine de ne olur ne olmaz. Bunu da diğer taraftan şöyle bir tur daha geçireyim. Bunu da keselim. İşte bunu kurtarmak bu kadar basit. Evet, işte bu kadar. Hiç sökmeye gerek kalmadı. Böyle merkezimizi bu şekilde yeniden ne yapmış olduk? Sıkıştırmış olduk. Bu tarz böyle küçük püf noktalarıyla örgülerimizi bakın kurtarabiliyoruz. Şimdi aynı mantıkla sırada koyu yeşil, sırada görmüş olduğunuz gibi normal klasik kesek kağıdı rengimizde dolaşacağız. Bu küçük örneğimiz 5 sıradan oluşacak. Bakın 1, 2, 3 tane yaptık. Bu gelecek 4. Bu gelecek 5. 5 taneyi bu şekilde motifi tamamlamış olacağız. Diğer büyük motifte ise aynı sırayla devam ediyoruz ama aralara hep bu sefer hasır koyacağız. Yani kahve yaptık hasır, krem yaptık hasır, çağla yeşili koyduk hasır, haki yeşil koyduk hasır. Sonra tekrardan rengimiz bittiği için tekrardan kahveye döneceğiz. Kahveyi koyacağız ve kahveden sonra bu sefer 2 sıra hasır koyacağız ki o görmüş olduğunuz motifle diğer yan motiflerin arasında belirgin bir hat oluşabilsin. Onu da 11 sıra olacak şekilde öreceğiz. İşte bu kadar. Sonrası artık kalacak birleştirme. Hadi bütün motiflerimi tamamlayıp geleyim. Oradan devam edelim. Evet, şimdi motiflerimiz artık bitti. Hazır. Bakın bu şekilde eklemesini yapıyoruz. Gördüğünüz gibi bakın 2 tane büyük karemizi baklava dilimi koyduktan sonra tek yapmamız gereken etrafına küçük motiflerimizi sıralamak. 2 tane büyük motiften ve gördüğünüz gibi 2, 4, 6, 8, 10, 12 ve 14 tane de küçük motiften oluşuyor çantamız. Şimdi ne yapacağız? Artık bunları ilmek kaydırmayla birleştireceğiz. Siz dilerseniz dikme yöntemini de kullanabilirsiniz.
Ben ilmek kaydırmayla birleştirmeyi tercih ediyorum. Şimdi bir başlayacağım. Öncelikli olarak sırasıyla bir şu görmüş olduğunuz ilk etapta büyük karelerin etraflarını dolaşacağım ilmek kaydırmayla. Sonrasında küçük küçük o yan motifleri birleştireceğiz ve bir taraftan da katlanma şeklinde gösterip katlamasını da yapacağım. Şimdi burada önemli olan noktamız şu. Bu halde bunu ilmek kaydırma ile birleştirdikten sonra mutlaka ve mutlaka astarlamasını yapmanız lazım. Nasıl? Şöyle örnek olarak göstereyim. Şimdi bakın, bu başka bir çantamız, görüyorsunuz. Astarlaması bu şekilde tamamlandı. Sonrasında katlanacak ve bitecek. Eğer ki bunda da aynı şekilde siz de astar yapmak istiyorsanız ne yapıyorsunuz? Öncelikle bu şekildeyken astarlayın. Sonra astarı çalışmanız zor olur. Ya da bu haldeyken kalıbını çıkartacaksınız. Kumaşı çizeceksiniz. Kumaşta kalıbını çıkartacaksınız. Sonra aynı şekilde bunu nasıl birleştiriyorsanız kumaşın da yan kenarlarını aynı şekilde birleştirip bütün bir astar elde edip dikeceksiniz. İki türlü de yapmanız mümkün. Ya dediğim gibi kalıbı çıkartıp astarı dikip sonrasında içine geçireceksiniz. Ya da baştan bu şekilde astarı monte edeceksiniz ve sadece çantayı birleştireceksiniz, bitecek. Tercih sizin, istediğiniz yöntemi seçebilirsiniz. Dilerseniz haydi şimdi ilmek kaydırma ile çantamızı birleştirmeye başlayalım. Şimdi geliyoruz birleştirme kısmına. Nasıl birleştireceğiz? İlmek kaydırmayla. Şimdi öncelikle biraz önce siz zaten bu motiflerin yerde büyük halini gördünüz. Ne yapıyorum? Bir parçamı koyacağım ve bir parçamın bütün kenarlarını bu motifle dolaşacağım. O yüzden şimdi bu sefer gözümüzün karışacağı bir durum yok. Çünkü ana büyük motiflerimiz var ve etrafını dolaştığımız için doğrudan bu motif üzerinden şimdi birlikte başlayacağız. Hemen yine aynı 3,5 milimetrelik tığımı alıyorum ve ilmek kaydırmayla başlayacağım. Şimdi köşedeyiz. Köşede biliyorsunuz 2 tane zincirimiz vardı. Buradaki şu zincirin bir tanesini bu kenar için bırakıyoruz. Bir zinciri bu kenar için kullanıyoruz. Şimdi buradaki trabzanın hemen yanındaki zincirin tek kanadından giriyorum. Yine alıyorum. Bakın bir diğer motifimi aldım. Gördüğünüz gibi bunun da aynı şekilde köşede 2 zinciri var. Yine bunun da tek zincirinin, bakın buradaki trabzanın dibindeki zincirin tek kanadından girdim. Birinin bakın şu üst kanattan, birinin alt kanattan şeklinde karşılıklı ilerleyeceğim. Ne yapıyorum? İpimi alttan çekiyorum. Bakın tığım şu şekilde duruyor. Başı bana bakıyor. Sadece yaptığım şey ipimi tığımın bakın önüne çekmek. İpim her zaman altta. Şöyle çektim ve ikisinden bakın çıkarttım. Bu başlangıcımız şimdi. Bu ip böylece kalacak. Şimdi ilk trabzanın yine gördüğünüz gibi tek kanadından girdim. Buradaki trabzanın da tek kanadından girdim. Şöyle biraz yaklaşayım. Bakın tığımın başı yine yukarıda. Tek yaptığım şey ipimi bakın bu şekilde tığın üstüne geçirmek. Bir bunun kanadından, bir bunun kanadından çıkarttım. Ve buradaki tığımdaki ilk ilmeğin içinden geçirdim. Bu benim ilk ilmek kaydırmam olmuş oldu. Şimdi tekrar ediyoruz. Bakın yine buradaki tek kanattan girdim. Buradaki tek kanattan. Hemen ne yaptım? Bakın görüyorsunuz. Tığımın ucuna ipimi geçirdim. Tığı hareket ettirip ilmek almıyoruz. İpi hareket ettirip tığın önüne geçiriyoruz. Bakın bu çok önemli. Eğer bunu yapmayıp bakın hareketi görün. Şöyle alıyorum, önüne geçiriyorum. Eğer bunu yapmayıp da şimdi göstereceğim size. Buradan aldım bir tane, buradan aldım bir tane. Normal bir şekilde, hani bu şekilde değil de şu şekilde bir ilmek çekerseniz burada bir katman oluşur. O yüzden sadece ipi tığımın üstüne geçiriyorum, o kadar. İpi burkup geçirmiyorum. Karşılıklı sırayla takip ediyoruz. Zaten trabzan trabzana. Bakın bunlar 4-4 karşılıklı. Hizamızı kaybetmeden, ilmek atlamadan dümdüz yoluma devam ediyorum. İlmek kaydırmayı beceremiyorsanız yine bu birer kanadı dikerek de
yolunuza devam edebilirsiniz. Bakın bu şekilde. Yoluma devam ediyorum. Şu köşeye kadar geleyim. Köşeyi nasıl yapıyoruz? Oradan devam edelim. Evet, şimdi geldik artık köşeye. Şimdi en son bu 4 tane trabzanı da karşılıklı ekledikten sonra şimdi sıradaki trabzana geliyorum. Buradaki sıradaki zincire yine geçiyorum. Devam ediyorum. İkinci trabzana geliyorum. Buradaki ikinci zincire yine geliyorum. Bakın bu şekilde burayı birleştirmiş oldum. Şimdi geliyorum bir sonraki kanada. Hemen bunu yaparken şuradan yeni bir motif alıyorum elime. Yine bunun bakın buradaki ikinci zincirden giriyorum. Geldim. Diğer zincir. Yani şu iki motifin, şuradaki iki motifin şu zincirlerini buradaki şu dörtlü bakın buraya denk getiriyorum. Şimdi sıradaki dörtlüyle trabzanları denk getiriyorum. Şimdi bu sayede fazlalığı bu köşede oluşan fazlalığı yedirebilmek için zaten burada bir sıra fazla dolaşmıştık. Bakın bu şekilde gayet düzgün eklenmiş oldu. Şimdi yine aynı şekilde şu sıranın sonuna kadar geleyim. Buradan yeni örnek ekleyerek bu tarafa nasıl döneceğiz onu göstereceğim. Evet, şimdi geldik köşeye. Bakın 4 trabzanı 4 trabzan karşılıklı olacak şekilde yaptık. Şimdi buradaki zinciri buradaki ilk zincirle eşleştireceğiz. Bu şekilde yine buraya da bir ilmek kaydırmamızı yaptık. Şimdi dönüyoruz bu kenara. Bunun için yine bir hemen motif aldım. Yine buradaki ilk zincir, bakın buradaki ilk zincir. Karşılıklı bir bundan girdim. Rafya olduğu için evet, ilmek kaydırdım. Şimdi döndük bu tarafa doğru gidiyoruz. Yine bakın trabzan trabzan, ikinci trabzan ikinci trabzan, karşılıklı yolumuza devam edeceğiz. 3 ile 3, 4 ile 4. Bakın bu şekilde yolumuza devam ediyoruz. Şimdi buraya geldiğimizde ne yapıyoruz? Bakın bunu bununla eşledik. Bunu bununla eşledik. Bunu bununla, bunu bununla, bunu bununla eşledik. Şuradaki iki zinciri alıyorum şuraya. Bakın. Bunu buraya ekliyorum. Sonra alıyorum yeni bir tane elime. Yine bunun köşesindeki iki zinciri şuradaki iki trabzanla eşliyorum ve sonrasında ne yapıyoruz? Yine bakın devam ediyoruz. Bu trabzan bununla, bu bununla, bu bununla, bu bununla, bu bununla eşleşmiş oluyor. Şimdi dilerseniz artık bu şekilde bu motifin, büyük motifin dört kenarını bu şekilde dolaşıp geleyim. Evet, şimdi bakın gördüğünüz gibi bütün karenin etrafını dolaştım. Şimdi ne yapıyoruz? Buradan diğer baklava dilimine geçiş yapacağız. Buradan eklemeye motiflerimizi devam edeceğiz. Şimdi buradan buraya nasıl geçeceğiz? Hemen onu göstereceğim. Bu bakın görmüş olduğunuz gibi buradan başlayacak. Yine bu köşeyi dönüp dolaşıp gelip yine aynı burada bitireceğiz. Ve artık sonrasında şu görmüş olduğunuz küçük araları tamamlamaya başlayacağız. Şimdi haydi gelin hemen inelim aşağıya ve
buradan nasıl devam edeceğim? Dilerseniz bu tarafa doğru devam edebilirsiniz. Dilerseniz bu tarafa doğru. Ben şöyle gideceğim. Aynı yönü aynı şekilde devam edebilmek için. Evet. Şimdi bakın. Burada ne yapıyoruz? Şu bir tane, bakın bu zincire, buradaki bir zincire. Yine aynı yolumuza devam ediyoruz. Bir zincir, buradaki bir zincir. Şimdi trabzan ve trabzan. Hiçbir fark yok. Yine ağız ağza, trabzan trabzana denk gelecek şekilde ekliyorum. Evet. Bakın bu şekilde yoluma devam edeceğim. Yine başka bir motif alacağım. Bakın buradan, yanından, yine bu tarafa geçerek bakın bu şekilde çalışmayı tamamlayacağım. Çok çok kolay ve gerçekten eklemesi de çok zevkli. Hemen ne yapıyorum? Burayı da bitirip şu başladığım, şu görmüş olduğunuz tam şu köşe noktasına kadar dolaşıp geliyorum. Evet, şimdi geldim. Bakın tekrar başladığım noktaya, buradaki bir zincir bir zincir eşleştirdim. Şimdi şu ortadaki deliği yok etmek için ne yapıyorum? Bir şuradaki karşıya geçiyorum. Bakın buraya bir ilmek kaydırma yapıyorum. Sonra bir tane de bu tarafa, yani bu köşeye geçiyorum. Bir tane de buraya ilmek kaydırma yapıyorum. Ve dilerseniz bir tane de geriye şuraya dönebilirsiniz. Ama ben artık oraya dönmeyeceğim. Orayı iğneyle birleştireceğim. Şimdi öncesinde ipimizi keselim. Şimdi altta buradan başladığımız için bakın tam bu alt noktada ipimizin bizim devamı var. Şimdi bu en son noktadan, yani şu en son ilmek kaydırma yaptığımız, görüyorsunuz şu delikten tekrardan alta gireceğiz. Bu ilk iki ipimi birbirine bağlayacağım. Çevirelim. Bakın tersi. Bu iki ipi burada düğümlüyorum ve sonrasında bu ipleri iğneyle ilmeklerin içinden gizleyeceğim. Ama öncesinde artık ne yapıyoruz? Şimdi şu kısımları birleştirmeye başlayacağız. Yani buradan bu tarafa gideceğim. Buradan bu tarafa gideceğim. Bu şekilde yan yana olan noktaları birleştirmeye başlayacağız. Şimdi dilerseniz bir tanesini göstereyim. Sonrasını birlikte hepsini tek tek kendimiz yapalım. Bakın şöyle. Şu iki parçayı birleştirelim. Bu şekilde bir sürü var. Bakın görüyorsunuz. Hepsini tek tek birleştireceğiz. İp kopartmaktan korkmayın. Hiç sıkıntı değil. İplerimizi zaten çok rahat bir şekilde iğneyle gizleyebiliyoruz. Hemen şimdi bakın buradaki görmüş olduğunuz iki tane zincirimiz var. Bakın şu trabzanlar karşılıklı geldiğinde ondan bir önceki şu zincirlerden tekrardan giriyorum. Yine buradaki zincirden de giriyorum. Bakın önce bu zincirden girdim. Sonra bu zincirden girdim. Alttan ipimi çektim. Ve hemen yanındaki görmüş olduğunuz trabzanların tepesinden giriyorum. Ve ilmek kaydırıyorum. Buradan girdim. Buradan girdim. Bakın karşılıklı tüm kenarlarda yaptığımız gibi yine burayı da bu şekilde
karşılıklı birleştireceğim. Şimdi sıranın sonuna kadar geleyim. Evet, en son bakın zincirle zinciri de birleştirdikten sonra yine bir zincir çekiyorum ve ipimi burada kesiyorum. Bunlar dediğim gibi gizlenecekler. Bu şekilde bıraktım. Gördüğünüz gibi tüm kenar bakın bu şekilde. Yine aynı şekilde bakın burada var. Aynı şekilde burada var. Hep bu yarıklarımızı şimdi aynı yöntemle birleştirip geliyorum. Evet, şimdi artık bakın eklemelerimizi yaptık. Bu şekilde motifimiz hazır. Şimdi sırada dediğim gibi ben astar için kalıp çıkartacağım. Bu şekliyle astarımı çizeceğim. Ve sonrasında ise tekrardan çantamızı birleştirmeye devam edeceğiz. Nasıl birleştireceğiz kenarlarını onu göstereceğim size. Ve sonrasında dediğim gibi artık sap ve ağız kısmına geçeceğiz. Gerçekten yani motifleri ördükten sonra çok pratik yapması, birleştirmesi de çok keyifli. Özellikle büyük motifler size çok büyük kolaylık sağlıyor bu anlamda. Normalde bu çantalar biliyorsunuz 22 motifli oluyordu. 22 motifte eklerken böyle dikkat etmek gerekiyor. Yanlış eklememek gerekiyor. Ama bunda çok kolay çünkü iki büyük motif ve çevresine dolaşıyorsunuz. Şimdi bu şekilde kalıp çıkartabilmek adına böyle birleştirdik. Yani şimdi buradan sonraki noktada diğer birleşim noktalarını yapıp ve çantamızı artık normal olması gereken şekline getireceğiz. Ben bunu video altında anlattığım için sizlere daha kolay anlatabilmek adına hani bazen şöyle diyenler olabiliyor. İşte Meltem Hanım madem eklemeye başladınız direkt o şekilde ekleseydik. Evet, direkt o şekilde ekleseydik ama benim bunu size videonun altında rahat bir şekilde kafa karıştırmadan göstermem için bunu yapmam gerekiyor. Şu şablonu çıkartabilmeniz için. Şimdi tekrardan ne yapacağız? Yeniden ip tutup artık çantamızı normal katlayıp formuna kavuşturacağız. Evet, şimdi gördüğünüz gibi bakın çok güzel ütüsünü yaptım. Muntazam bir şekilde çantamızın bütün ilmek kaydırmalarını tamamladık. Şöyle açıp gösterirsem son derece düzgün. Şimdi örgümüzü ikiye katladık. İkiye katladıktan sonra bakın çantamızın şu görmüş olduğunuz bakın şöyle göstereyim. Şimdilik şöyle geçici olarak şöyle hafiften bağlatıyorum. Hatta şöyle kurdele yapalım. Çözülsün. Daha rahat görün diye bu şekilde buralarını bağlıyorum. Evet. Şimdi saplarımız klasik buraya gelecekler zaten. Yani çantamızın ağzı şöyle bir açıklıkta olmuş olacak. Şimdi ne yapıyoruz? Şu görmüş olduğumuz bakın yan tarafta şöyle bir kısım var. Dikkat ettiyseniz. Şimdi burayı şöyle ağız ağza getiriyorum. Yapacağım şey şu. Bakın bu kadar basit. Gördünüz mü? Şu yandaki şu dalgayı hop birleştiriyorum. Şu şekilde. Ne oldu? Burada bir bakın bir nevi artı oluşturduk. Şöyle görmenizi istiyorum. Bakın buradan buraya geçeceğim. Buradan buraya geçeceğim. İşte bu kadar. Bitecek. Şuradan başlayayım şimdi. Bakın şuradan başlayayım önce. Hemen ipimi aldım. Bakın şimdi şuradaki en son kaydırılmış dip noktalardan giriyorum. Yine ipimi alttan veriyorum. Buradaki birinci zincir yine buradaki birinci zincir. Bakın zincirleri karşılıklı aldım, girdim. Yine ilmeğimi kaydırdım. Trabzan trabzana.
Bakın bu şekilde. Şimdi sıranın sonuna kadar geleyim. Evet, şimdi bakın sonuna kadar geldim. Burada şimdi nereye geçiyoruz? Bakın buradan buraya geçiyoruz. Çünkü ne dedik? Şöyle birleşecek. Şöyle birleştiği için buradan doğrudan bu tarafa geçiyoruz. Yine ipim altta. Şurayı açalım artık. Şimdi buradaki yine birinci zincir. Birinci zincirden kastımız ne burada? Trabzanın hemen yanındaki zincir anlamında. Bakın görüyorsunuz, hemen doğrudan buraya geçtik ve birleştik. Şimdi dördüncü trabzandan yoluma devam ediyorum. Üçüncü trabzan, ikinci trabzan, birinci trabzan diye gidiyorum şimdi. Evet, bakın bu şekilde birleştik. Şimdi şu bağladığım noktaya kadar geliyorum. Ondan sonra artık ne yapacağız? Bir de bu tarafı birleştireceğiz. Yani şöyle kalkalım şimdi tekrardan. Bakın bu şimdi buradan buraya kadar geleceğim. Şu bağladığım noktaya kadar. Yine sonra tekrardan buradan başlayacağım buraya kadar. Yani şu artı şeklinde birleştirmeyi sağlayacağım. Burayı da birleştireyim. Ondan sonra aynı işlemi karşı taraf için de yapacağız. Ve artık çantamızın ağız kısmını, etrafını dolaşmaya başlayacağız. Evet, şimdi tüm birleştirmelerimizi yaptık. İpleri gizleme konusunda baştan eklemeden gizleyebilirsiniz ama ben çok dert etmiyorum. Bakın şöyle içinde görebiliyorsunuz ipleri. Tığla ön tarafa çekiyorum onları. Sonra iğneyle içlerinden gizliyorum. Yani hiçbir sorun olmuyor. Şimdi hemen etrafını sık iğneyle dolaşmaya başlayacağız. Bakın şöyle ben 2-3 tane kendim denemek için başlamıştım. Şöyle geri gelelim. Bakın burada en son hatırlarsanız bir tarafı daha yapacaktık şöyle artı şeklinde. Ben bu sefer bilerek ipi burada bitirmek için yatayı önce yaptım, sonra dikeyi yaptım ki ipim burada bitsin. Şu karşılıklı iplerimi bağladım. Hatırlarsanız şurada bağladığımız ipler vardı. Biraz önce kurdele yapmıştık. O ipleri bağladım, alta bıraktım. En son bakın buradaki zincirlere de ilmek kaydırdıktan sonra bunların üzerinden bakın bir tane şöyle zincir yapıyorum. O düğüm altta kalıyor bu sayede. Şimdi geliyorum hemen buradan, bakın buradaki zincir boşluğuna giriyorum ve buraya bir sık iğne yapıyorum. Bu şu görmüş olduğunuz bu dördüncü trabzanın tepesi olarak kabul oluyor. Yanındakinin tepesinden devam ediyorum. Şimdi burada her bir tepeye, yani her trabzanın tepesine bir sık iğne yapıyorum. Ağız kısmı şöyle bir düzenlensin, düzgünce dönsün diye bir sıra dolaşacağız bu şekilde. Şimdi hemen köşeleri ne yapacağız onu göstereceğim ve çukurları ne yapacağız? Yani şu girinti kısımlarını ne yapacağız? Onu göreceğiz. Şimdi geliyoruz köşeye doğru. Ben bunun saplarını artık dümdüz normal silindir sap olarak yapmaya karar verdim. Evet, şimdi son bakın gördüğünüz gibi yaptık. Şimdi köşedeyiz. Köşeye ne yapıyoruz? Bakın burada 1 2 bakın 3 tane ile dönüyorum. 2 zincirimiz vardı ya, ben oraya 3 tane yaptım. Birazcık ovallensin istedim. Bakın şurası şöyle yuvarlansın istedim. Şimdi devam ediyorum. Şimdi dilerseniz şu çukur noktaya kadar bir örüp geleyim. Şimdi geldim çukur noktasına. Bakın burada
Şu görmüş olduğunuz gibi 4. trabzanın tepesine de battım. Şimdi bir tane geliyorum buradaki zincir boşluğuna. Buraya bir sık iğne yapıyorum. Şuraya bir tane girelim. Yine buraya bir tane girelim. Burayı da bir birleştirelim. Sonra buraya girelim. Evet. Daha güzel oldu böyle. Şimdi tepelerden devam ediyorum. Bakın gayet güzel oldu. Görüyorsunuz. Şimdi aynı şekilde köşelere geleceğim. Bakın köşelerde 2 zincir boşluğuna 3 sık iğne yapıyoruz. Sonra yine çukura geldiğimizde burada yaptığımızın aynısını tekrar edeceğiz. Şurayı birleştirme işlemini yapacağız. Ve böylelikle buradaki şu hattımızı da düzeltmiş olacağız. Dilerseniz komple dolaşıp geleyim. Başladığım yere kadar geleyim. Oradan sonra artık çantamızın ağız kısmını tamamlamış olacağız ve nereye geçeceğiz? Saplara geçeceğiz. Evet, şimdi geldik başladığımız noktaya. Bakın. Bütün iplerimi de gizledim bu arada. Artık içi tertemiz, görüyorsunuz. Hiçbir şeye ihtiyacı yok. Yani gerçekten aslında bunun içine yani hiç astara falan bile ihtiyaç yok. Çünkü deliklerimiz büyük değil. Ama çok isterseniz yine içine bir çanta örebilirsiniz. Böyle küçük malzemeleri koyabilmek adına. Ya da cep örüp takabilirsiniz. Ya da astarlayabilirsiniz. Yani astarlarsanız tabii çantanızın ömrünü uzatmış olursunuz. Şimdi iğnemi alıyorum. Bakın en son görüyorsunuz şuradaki boşluğa da yani zincir boşluğuna da bir sık iğnemi yaptım. Buradan sonra şimdi şuraya bağlanacağım. Burada görmüş olduğunuz ilk yapmış olduğumuz sık iğnenin şöyle tepesine giriyorum. Buraya bir ilmek kaydırma şeklinde bağlanacağım. Bakın buradan ipin çıktığı noktadan geri geliyorum. Evet. Şöyle dilerseniz şuraya da bağlayalım. Ucu şurada delik oluşmasın. Bakın şuradaki bir ilmekten de geçelim. Evet. Şimdi artık buradan delik olmadı. Bakın artık bağladık. Buradan sık iğnelerimin arasından ilerleyerek ipimi gizleyeceğim. Görüyorsunuz bir tek sapımız kaldı artık. Çok kalın bir sap yapmak istemiyorum. Normal şöyle 8 sık iğneden oluşan bir silindir sap yeterli olacak benim için. Bu kadar yürütmek yeter. Artık kestim ve harika bir çantamız oldu. Şimdi gelelim artık neye dedik? Saplarımıza. Şimdi hemen şöyle göstermek istiyorum. Nasıl yapıyoruz saplarımızı? Şimdi sapımızı dikmek için bir miktar pay bırakın. Başlangıcında ve bitişinde. Şöyle sonrasında başlayalım. Şimdi 8-9 tane zincir çekeceğiz. Pardon 8 tane zincir çekeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane zinciri çektikten sonra şimdi dönüyorum. Doğrudan bakın buradaki ilk ilmeğe girip hemen sık iğne yaparak başlıyorum. Yanındakine giriyorum. 2, bakın 3,
4, 5, 6, 7 ve 8. Tekrardan ilk yaptığım sık iğnenin tepesine geldim. Şimdi buradan devam ediyorum. 1, bakın. Yukarıya doğru spiral olarak döneceğiz. Örgümüzü çevirdik. Şimdi dikme yerimiz kısıtlı olduğu için bakın dikmek için pay bırakamadım. Şimdi döne döne gidiyoruz. İlk etapta biraz zor oluyor, ilk başlangıcı. O yüzden sıkı yapmaya çalışın. Şöyle güzelce bakın döndürüyorum. Tepelerimi sıkı yapmaya çalışıyorum. Yoksa başlangıcınız geniş olur. Yukarıya doğru çıktıkça örgünüz küçülmeye başlar. Şimdi ilerlediğimizde çok daha rahat öreceksiniz. Yalnız burada dikkat edin. Mutlaka bakın dıştan örüyorum. Eğer böyle örmezseniz örgünüzü böyle yüzüne çevirip de bu şekilde benim gibi dıştan örmeyip içten örerseniz örgünüz ters olacaktır. Buna dikkat edin. Örgümüzün yüzünün dışarıda kalması için bu şekilde gideceğiz. Bakın bu şekilde. Artık tepelerimiz bakın normale geldi. Döne döne öreceğim. Ne zamana kadar? 50 santim olana kadar. Anlaşıldı artık diye düşünüyorum. Şimdi 50 santim olana kadar bu şekilde silindir sapımızı örüp gelelim. 2 tane yapıyoruz sapımızı iki taraf için. Evet, şimdi ben bakın bir tarafı komple diktim. Şimdi diğer tarafında tekini diktim. Bu tarafı dikeceğiz birlikte. Bunun için alıyorum şöyle güzelce sapımı bir düzeltiyorum ve o düzgün haliyle dikmeye başlayacağım. Buruk olmasın, ona dikkat edin. Ben içine herhangi bir dolgu malzemesi falan koymadım. Koymayacağım. Zaten çok kalın bir sap değil. Yani bükülmesinde, yassılaşmasında bence hiçbir sıkıntı yok. Şimdi burada nasıl hareket edeceğiz onu göstereceğim. Dikerken şurada dikilmiş üzerinden göstereyim. Bakın biraz indiriyorum aşağıya. Yani böyle tam hemen ucundan dikmiyoruz. Sapımıza sonuçta yük binecek. Bunu sadece şuradaki incecik bir yere bağlamamakta fayda var. Ne yapacağım? Yükü dağıtacağım. Yani farklı noktalara dağıtacağım. Burada o yüzden bunu bakın şu şekilde aşağıdan yukarıya doğru başlatıyorum. Bakın bir sık iğne alttan olacak şekilde başlıyoruz buradan. Şöyle hemen yanındaki bakın arkasında herhangi bir nokta neresiyse artık oradan çıktım. Şimdi bir çapraza daha gidiyorum ve yukarıdan çıkıyorum. Şimdi burada sırasıyla şöyle yatay yatay gideceğim. Şimdi kenar hattındayım. Sonra tekrardan çapraza indim. Bakın alta bir sık iğne yana kaydım ve
buradaki uç noktasından, bakın şöyle kenardan 2 katı birlikte alacak şekilde burayı bağladım. Bakın uca getirdim. Şimdi tekrar aynı noktadan çıkıyorum. Bu sefer yatayda gideceğiz. Şimdi yatayda giderken şöyle buradaki görmüş olduğunuz üzere trabzanın içinden iniyorum. Geçtim. Şimdi bakın sıra sıra gidiyorum. Şöyle orada bir dümdüz gitmiyorum. Çünkü böyle dümdüz gidersem üstten görünür. Evet. Şimdi tekrardan şöyle sık iğnemin içinden, yine boşluğundan şöyle bir tur daha geçiyorum. Bakın dikkat ettiyseniz. Evet. Bence yeterli artık bu kadar. Şimdi burada herhangi bir noktadan ipimi şöyle sıkıştırıyorum. Sıkıştırıyorum derken aynı yerden bakın bir kez daha geçiyorum. İpim zaten hali hazırda sıkışmış oluyor. Sonrasında başlıyorum. Şöyle yatay yatay sık iğnelerin içinden hareket etmeye. Yukarı çıkıyorum. Yine yatay yatay. Bir tur daha yukarı çıkıyorum. Evet. Bitti. Şimdi dilerseniz bakın ben burayı çatal iğneyle tutturmuştum şöyle düzgün durması için. Dilerseniz buraya bir tane çıt çıt takabilirsiniz. Ben takacağım. Yani bunun için bu noktaya şöyle küçük bir yuvarlak hazırlayacağım ve yuvarlak dikeceğim. Çıt çıtımı da bu yuvarlığa geçireceğim. Birçok videomun içinde bulabilirsiniz. Ben şimdi çıt çıtını dikmeyeceğim. Neden dikmeyeceğim? Çünkü çıt çıtını dikersem daha sonra ağız kısmından astarını monte edemem. O yüzden ben şimdi dikmiyorum onu ama normalde astarını yaptıktan sonra çıt çıtlarını dikeceğim. Onu da şimdiden belirtmiş olayım. Siz istediğiniz şekilde kendi çıt çıtınızı dikebilirsiniz. Evet, bitirdik. Finaldeyiz. Gerçekten çok güzel oldu. Yani renkler çok güzel. Hasırın tonu çok güzel. Ben çok sevdim açıkçası bu rengi. Şöyle bakın, gördüğünüz gibi tonların uyumu harika. Hadi gelin bir de şimdi genel olarak şöyle çantamızın bütününü finalde bir görelim yeniden. Evet, finaldeyiz. Bakar mısınız güzelliğine? Şöyle, yani hakikaten neresinden baksak şahane görünüyor. Görüyorsunuz. Yan duruşu çok güzel oldu ya. Kolunuza taktığınızda inanın şu forma bayılacaksınız. Kolda çok güzel bir duruşu var. Yandan böyle bir görüntü. Bakın taban şöyle. Şu çaprazlar tam tabana denk geliyor. Ve ön arka motif, simetrisi, renkleri, her şeyiyle ben çok sevdim. Umarım siz de beğenmişsinizdir ve bu çantayı buraya kadar benimle örmüşsünüzdür diyorum. Benimle buraya kadar gelip bu çantayı ördüğünüz, sabırla bu videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir başka güzel çantada daha görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın.